Ayakta ama aslında ölü. Zombi şirket nedir? Zombi şirket kazancıyla borç faizini bile ödeyemeyen ama batmasına da izin verilmeyen firmalardır. Yani bu şirketler teknik olarak iflas etmiş gibi olabilir ama hala piyasada varlık gösterirler. Tıpkı bir zombi gibi hareket ederler ama canlı değildir. Kısacası borçla yaşayan, üretmeyen, büyümeyen, sadece sürünen şirketlerdir. Zombi şirketler genellikle düşük faizli kredi dönemlerinde ortaya çıkar. Merkez bankaları faizleri indirir, bankalar kredi verir. Ama bu krediler karlı üretime değil, borcu döndürmeye gider. Yani yapılandırma yaparlar genelde. Normalde batması gereken bu şirketler krediyle yaşatılır. Bu da ekonomik verimliliği düşürür. Zombi şirketler sadece kendilerine zarar vermez. Tüm ekonomiye de yük olurlar. Batan şirketler çok olup ekonomi alarm vermesin diye faizleri düşük tutmakta bir ısrar olursa bu kez enflasyonda bir probleme çıkabilir. Çünkü enflasyonun altında bir faiz olursa enflasyon gitgide tırmanacaktır. Bunu zaten daha önce deneyimledik, gördük. Bu da dediğim gibi ekonomiye bir yük olarak geri dönüş sağlayacaktır. Kaynak israflarına neden olurlar, sağlıklı şirketlerin büyümesini engellerler, bankacılık sisteminde risk oluştururlar. Mesela bir banka sağlam bir girişime kredi vermek yerine zombi firmaya yeniden yapılandırma kredisi verir. Bu da verimsizlik olarak döner. Japonya 1990'larda kayıp 10 yılını zombi şirketlerle yaşadı. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da 2008 krizinden sonra bu firmalar çoğaldı. Türkiye'de de yüksek kur, faiz, düşük verimlilik nedeniyle birçok firma risk altında. Türkiye'de sektörlerine göre %15, %20 hatta tekstilde %25 olduğu söyleniyor. Zombi şirketler çok fazla var. Bu oranda şirket iflas ederse ciddi bir ekonomik probleme yol açacağı için devlet de zombi şirketleri batırmak istemiyor açıkçası. Batsın istemiyorlar. Çünkü zombi şirketler hem sonuçta bir katma değer yaratıyorlar küçük de olsa. İstihdam yaratıyorlar bir kere en önemlisi. Çünkü bu kadar şirket değil. Baksana mesela tekstil firmaların %25'ini kapandığını düşünün. Bu kadar insan işsiz kalacak demektir. İşsizlik artacak demektir. Bu da ekonomik problemlere de yol açar. Siyasi problemlere de yol açar. Bu yüzden de doğal olarak batsın istemiyorlar. Ancak ayakta tutmaları da bir külfet oluyor. Zombi şirketler ekonomik sistemin gizli tehditleridir. Ayakta görünen ama çöküşe sebep olan sessiz aktörlerdir. Zombi şirketlerin korkulu rüyası ise yüksek kredi oranlarıdır. Çünkü yüksek bir kredi olduğunda bu sefer sürekli yapılandırma kredisi kullanamayacaklar. Kullansalar bile çok ciddi borçları artacak falan. Bu yüzden de yüksek kredi zombi şirketler istemez. Sizce bu şirketler yaşatılmalı mı yoksa batmasına izin mi verilmeli? Zombi şirketlere dair ne düşünüyorsunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Üzerine tartışalım. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.